Herkese merhabalar dostlarım. Bugün Angkor Wat'a gidiyoruz. Angkor Wat'a biraz akşam saatlerinde gidiyoruz. Neden akşam saatlerinde gidiyoruz? Çünkü saat 5'ten sonra Angkor Wat'a girmek ücretsiz arkadaşlar. Biz de şimdi biraz daha erken gidiyoruz. Bakalım yollarda nelerle karşılaşacağız. İnsanlarla biraz muhabbet etmeye çalışacağız. Bakalım insanlar Angkor Wat hakkında neler düşünüyor. Belki İngilizce bilen yerel insanlar vardır. Onlarla da konuşacağız. Onlar Angkor Wat hakkında neler düşünüyor. Bakalım, gideceğiz, gezeceğiz. Eğer yetişebilirsek mükemmel bir içerik çıkaracağım. Ama yetişemezsek de idare edin arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde girmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak, neler gelecek başımıza. Buradaki bizden başka kimse yok arkadaşlar. Yani inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Guy is telling about his story. Yes. If you want to know well, that you have to be a. Bugün de Angkor Wat'ı gezip buranın hikayesini keşfetmeye çalıştık. Yerel halkla birlikte konuştuk ve onlara burası hakkında ne bildiklerini sorduk. Gerçekten muazzam, etkileyici bir yer buralar. Çünkü Angkor Wat'ın sadece ana binasından itibaren değil, buradaki her yer farklı farklı tarihi kültürü anlatıyor. Burada bir şehir yatıyor. Burada bir kültür yatıyor. Burada bir inanç yatıyor arkadaşlar. Ve biz bu inancı, biz bu kültürü bu videoda gezmiş olduk. Burası Angkor Wat yolunun kenarında. Mesela buraların girişlerinde çit var arkadaşlar. Burası bildiğiniz yani bir popülasyon, orman popülasyonu var, içeriye doğru gidiyor. İnsanlar aslında geliyor. Burada manzarayı izliyorlar. Burası boylu boyuna bu şekilde ileriye doğru gidiyor. Hemen bu akşamları da burası gerçekten de tehlikeli oluyor. Çünkü eğer içeride kalırsanız doğayla baş başa kalmış gibi bir şey oluyorsunuz. Keşfedeceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Evet arkadaşlar, vallahi girdik. Şimdi Angkor Wat'ın kapısına doğru gidiyorum. Normalde bilmiyorum nerede ticket soruyorlar ama hiç kimse ticket falan, bilet falan sormadı. Kamboçya'ya gelip de burayı görmeden gitmek olmazdı. Çünkü buranın kadim tarihi çok farklı arkadaşlar. Şimdi birazdan sizlere hem buranın tarihini anlatacağım hem de biraz da etrafını göstermeye çalışacağım. Bakalım insanlar burası hakkında neler düşünüyor. Çünkü burası hakkında insanlar farklı farklı düşüncelere, inançlara da sahipler bir yandan. Biz de onları da bir yandan inceleyeceğiz. Hem güneşin batışını izleyeceğiz. Çünkü burada güneşin doğumunu izlemek ne kadar meşhursa gün batımını izlemek de o kadar meşhur arkadaşlar. Belki burayı gezmekle bitiremeyeceğiz ama muazzamlığı, mükemmelliği görüyor musunuz? Buranın etrafı zaten sularla çevrili. Herkes dışarı doğru giderken biz içeriye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burada yerel kıyafetleri giyip bu şekilde fotoğraflarını çektiriyorlar buralarda. Angkor Wat, Kamboçya'nın Siem Reap şehrinde bulunuyor. Dünyanın en büyük tapınak kompleksinden biri arkadaşlar burası. Şimdi burayı biz zaten gezmekle bitiremeyeceğimiz için yine de hemen hemen birkaç yerini gezmeye çalışacağım. Yaklaşık burası 162 hektarlık bir alandan oluşuyor. Abimiz şimdi kapandığını söyledi ama ...1992 yılında UNESCO Dünya Mirası tarafından korunmaya başlamış. Hemen şuradan geldik mesela. Buradan bu şekilde içeriye doğru giriyorsunuz. Burada ilk kapısı var. Bu ilk kapıyı geçtikten sonra şu alana kadar gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben buraya da gittim yani. Şurası da
Şuraları gezdim. Şu iç girişi gezdik arkadaşlar. Tam bu alanı bitirmek, zaten bu alanı bitirmek 3 günü sürüyor arkadaşlar. Hemen geldiğinizde zaten burayı görebiliyorsunuz. İçeriye kadar girebiliyorsunuz. 37 dolar vermeye de bilirsiniz yani. Burası bir tık da Temple'ın son tarafı, yani son kısmı oluyor. Normalde hani ben etrafını dolandım. Şimdi ilk başta içeriye girdik. Bugün aslında benim ikinci gün geldiğimiz gün arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir de bugün dedim ki arka tarafına falan gideyim. Burada zaten girişte hemen bilet soruyorlar. Biz içeri giremiyoruz tabii ki de. Şu anda saat işte 4-4.30'a falan geliyor. Ama dediğim gibi buradan etraftan gittiğinizde burada farklı orman popülasyonları bulunuyor. Angkor arka tarafında böyle geldiğinizde Kravan Temple diye bir yer var arkadaşlar. Hemen etrafında da ablalarımız zaten yiyecek içeceklerini satıyorlar. Burası böyle arka tarafa doğru boylu boyuna gidiyor. Burada farklı küçük temple'lar bulunuyor. İnsanlar buralara geliyor. Saat 5'te buralar kapanıyor. İçerisi de bu şekilde arkadaşlar. Farklı yapıt çeşitleri bulunuyor. Aslında buralar çok büyük bir alan. Benim düşündüğüm kadarıyla, yani şöyle söyleyeyim sizlere, burası hakkında düşündüğüm kadarıyla, bilmiyorum. Önceki merkezi yerleşim yerleri muhtemelen arkadaşlar bu taraflarda kalıyor. Ormanlar bu taraflarda kalıyordu muhtemelen. Şimdiki yerleşim yeri biraz daha aşağı taraflarda, gölün kenarına doğru kaydığı için insanlar buralarda yaşamlarını sürdürürken belki de nehir kenarını bilmiyorlardı. Büyük bir deniz gibi bir şey sandıkları için. Çünkü göl çok büyük arkadaşlar, yağmur sezonunda da. İnsanlar biraz daha ormanın iç kısımlarında yaşıyorlardı. Angkor Wat'ın hikayesini belki de sorabilirsek, İngilizce biliyorlarsa sormuş oluruz. Ama bilmiyorlarsa da buraları gezmiş oluruz arkadaşlar. Yerel halkın da yaşantısını sizlerden Siem Reap'in biraz daha arka sokaklarda nasıl yaşadıklarını göstermiş olurum. Hello. Saste. How are you? You speak English? Little bit. You living here? Yeah, I'm between them. My home is behind. Your child Yes. and child? It's my son. Son. What is your name? Sushmo Ai. His name is Pau. Bao. Pau. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Yes. I asking the question. Yes. How long time stay in here? I stay here maybe 15 months. 15 months. Yeah. 15 years. Yes. Angkor Wat, do you have a sale? Before I'm working in Vancouver. You before working to Angkor Wat? Yes, I'm selling it there. Oh. But now when I have a family, I stop to selling, then I working. Yeah. Normal. How long time after the famous? I don't know because when I born, I see Angkor Wat already. Oh, every time. Yes, every time. Oh, before come to here, a lot of tourists. Yes, we have a lot of tourists. Yes. Here village, Yes, that is we call Krawan Village. Krawan, Krawan Village. Krawan village. It's the name of the temple. Yeah, I know. I see temple. Yeah, we call like that. It's Yeah. Krawan Temple. Yes. You know Angkor Wat history? You know Angkor Wat history? I don't know because I'm not study about the story. Oh, I just telling we know only the people that when we study yeah. Maybe. about the story, but I'm not. Yes, maybe old people know the history here. We know like the guy, guy. You know? Guy, He's he's telling about his story. Yes. If you want to know well, that you have to be we have a guy that tell you about a story that you know well, but I don't know about the story. Yeah, normal. Because different people tell me maybe here night dangerous because big temple here, forest big temple, different route dangerous. But you not go inside like the tree. No, Forest inside the big tree, you cannot understand about the road. You want to go this. Yeah, you don't know. only road. The road Good. like that is no But problem. inside Inside you cannot. not good. Yes, not so good. Yes, I asking the inside. You just walk around the road that's be by the bicycle, then walking and it's no problem. Yeah, no, I know. But not inside. I think the inside is maybe dangerous. This Yeah, because animal come to we you. not so dangerous, but at night we so quiet. No people, no. Yeah, I Yes. know. Only animal. Yes. Only animal, only Yes. forest here. Yes. Şimdi ablamızla muhabbet etmiş. Sorry, what's your name? Limol. Ah, my name, Yeah. Sorry, my name is Tuj.
Şimdi konuştuk ablamızla. Ablamızla dedim ki hani buraya göğün içine girdik. Belki dedim birkaç soru sorayım. Çünkü hani onlar buranın yerlisi ve insanlar buradaki Angkor Wat hakkında neler düşünüyorlar. Burada neler yaşıyorlar. Şimdi burada 50-55 taneye yakın aile varmış arkadaşlar. Burada ormanın içerisine girdiğin zaman tehlikeli olduğunu söylüyor. Ama normal rotadan çıkmadığınız sürece hiçbir problemin olmadığını, ama şöyle söyleyeyim, ormanın içerisine girdiğinizde problem yaşayabileceğinizi, çünkü insanların olmadığını ve sadece hayvanların olduğunu söylüyor. O yüzden biraz daha tehlikeli oluyor. Hemen şöyle köyün içerisine doğru gidelim bakalım oralarda köyde buradaki insanlar nasıl yaşıyorlar. Bir de böyle bir gezelim. Angkor Wat'ı da sonrasında gezmiş olacağız zaten. Evet arkadaşlar, şimdi burada hello. Burada insanlar. If you want Cambodian, What? Thank you. Evleri böyle bu şekilde tahtadan. Ablamızla geziyoruz. Biraz bana dedim ki rehber ol. Buradaki yerel yaşamları da biraz çekmiş olalım. Hani insanlar buralarda sonuçta yaşıyor. Burası şehir merkezinden biraz daha uzakta. But because you speak English nice. and speak not so well, but I can understand when you are talking with me. Yeah, me too, normal. Yes, yes. I'm learn Cambodian palm tree. palm tree. Şurada gördüğünüz ağaç arkadaşlar palm tree olarak. This is palm tree? No, that's the mango. Ha, mango. Yes, I know. This is palm tree. Yes. Okay. We can eat that food. We can water also can drink also. No drinking only. Drink. We can drink. Yes. Şimdi arkadaşlar bu köyü böyle geziyoruz insanlar. Cambodian we make the water. We make like a sugar. Uh-huh. You know. We can. Yes, people too much eating the sugar. Why? I don't know. Yes. Burada her şeyin içerisine şeker koyuyorlar. Yemeklerin içerisine de şeker koyuyorlar. Ben de diyorum ki biz de diyorum tatlıyı seviyoruz, şekerleri seviyoruz ama diyorum yemeğin içerisine diyorum şey koymuyoruz. Yemeğin içerisine arkadaşlar şeker koymadığımızı söylüyorum. O da diyor ki biz diğer şeyin içinde şeker koyuyoruz diyor. Yiyoruz diyor. İnsanlar diyor burada diyor seviyor, artık burada şeker yemek bir kültür haline de gelmiş arkadaşlar. Bu şekilde burayı da gezmiş oluyoruz. Hemen buradan da o ilk başta gösterdiğim temple'a çıkmış olacağız. Şimdi buradan da ha? Okay. Buradan da o temple'a çıkmış olacağız arkadaşlar. Şimdi görevliler saat 5'te falan temple'ın önünden ayrılıyorlar. Biz de saat 5'ten 5.30'dan sonra hemen içeri girmeye çalışacağız. Sizler de hem buradaki insanların nasıl yaşadığını görmüş oluyorsunuz, hem de temple'ı sizlere göstermiş oluyorum. Çok güzel bir içerik oldu diye düşünüyorum. Hemen buraya kadar videoyu izlediyseniz aşağıdan abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Hem burayı hem de Angkor Wat'ın hikayesini sizlere birazdan anlatmış olacağım zaten. I take a video. Yeah, okay. Ablalarımız burada küçük küçük dükkanın içerisine arkadaşlar, köyün içerisine bu şekilde dükkanlarını falan koymuşlar. Herkes bu şekilde bir şeyler satmaya çalışıyor. Bye bye. Herkes bir şeyler satmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Go this way. That is my Yes. Her yerde ufak ufak bir şeyler satıyorlar veyahut da kendileri ayrı ayrı dükkanları var arkadaşlar. Aha. and one my son. Yes. Burası da ablamızın eviymiş arkadaşlar. You're rich. No. Yes, long. I'm not rich, you know. This house. Uh-huh. I have one friend live in Italy. Yeah. She make the house for me. Italy? Yeah, she live in Italy. Sleeping Italy. Yeah, she working at there. Oh. Before I work with him. Oh, okay. When he come to Cambodian. Then before I don't have the big house like that. We have small house. Then Arkadaşımızın evi büyük dedim de diyor ki İtalya'da çalıştı diyor. Hani buraya turistler gelmiyor çok fazla. Burası biraz daha arka tarafta kalıyor çünkü. İnsanlar buraları es geçiyor da olabilirler. Burası gerçekten de eski tarihten kalma büyük bir şehri içerisinde barındırıyor. Burası çok büyük bir tarihi barındırıyor arkadaşlar. Her yerde farklı farklı şekilde tarihi kalıntılar mevcut. Ki daha yeni yeni de bulmaya başladıkları, keşfetmeye başladıkları yerler de var arkadaşlar. Yorumlara yazın arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz? Sadece Angkor Wat'ı gezmedik bu videoda. Bu videoda birçok yeri gezmiş olacak. Arka tarafımızda da bir tane daha tapınak var. Oraya da girmeye çalışacağız. Bakalım girebilirsek gireceğiz. Çünkü içeride şu anda kimse yok.
Şimdi biraz da buradaki bahsedilmeyen aslında şunlardan bahsetmek istiyorum. Yani burada arkadaşlar, burada her taşın, her bir simgenin Angkor Wat içerisinde hikayesi var aslında. Bu kabartma taşlarının hepsi mesela bir hikayeyi temsil de ediyor. Normalde bakın yürüyüş yolu burası olarak görünüyor. Ormanın içerisinden ağaç öyle bir çıkmış ki yani farklı farklı şekillerde taşların altından çıkmış. Bu üstüne bastığımız taşlar belki de kaç yüz yıllık yani. Yani her biri Khmer İmparatorluğu'nun farklı bir zaferini ya da bölgesel bir olayı temsil ediyormuş. Yani hepsinin altında zaten farklı farklı bir hikaye, hepsinin altında farklı farklı bir anılar var arkadaşlar. Kabartmaların, taşların işlemelerin üzerinde. Bazı taşlardaki kabartmaların bir kısmı yanlış yapılmış arkadaşlar. Bu bilinçliymiş çünkü Khmerliler tarafından, Khmerliler Tanrı'nın mükemmel olduğunu ama insanların hata yapabileceğini göstermek istemişler. Şurayı görüyor musunuz? Burası tam bir bataklığın içerisi arkadaşlar. Burası çok farklı bir yermiş ya. Ben burayı var ya hiçbir videoda görmemiş de olabilirim yani. Şu muhteşemliği, muazzamlığı görüyor musunuz? Gerçekten de şuranın içerisinden var ya birden timsah çıkacakmış gibi duruyor gerçekten. Burası arka taraflar, ormanın iç kısımları bu şekilde nehirlerle ve su topluluklarıyla dolu arkadaşlar. Hemen şuradan tapınağın içerisine doğru bakalım. Bizi neler bekliyor. Biz de şuradan yavaş yavaş girelim. Biraz görselimiz kapalı çıkıyor, karanlık çıkıyor ama burayı hala ritüellerde kullanıyorlar arkadaşlar. Bakın hemen burada bir muazzam bir Buda görseli var. Bu da mesela kaç yüzyıllıktır bilinmez. Tarihsel aslında buralara bilgilerini yazmış olsalardı daha da bilgili olabilirdi arkadaşlar. Abi bunu nasıl yapmışlar ya? Görüyor musunuz? Hemen şöyle yakınlaştığımızda burayı hala ritüel olarak kullanıyorlar ve buralarda paralar koyuyorlar. Bu şekilde tütsülerini yakıyorlar arkadaşlar buralarda. Burada aslında her yer bir nevi Angkor Wat'ın bir parçası arkadaşlar. Şu anda buradaki bizden başka kimse yok arkadaşlar. Yani inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Şu an tarih kokan. Şu anda burada akşam olmak üzere ve size tehlikeli dememin sebebini birazdan göstereceğim. Hemen şuradaki tapınağa doğru gidelim. Burada bizi her odada, her yerde farklı farklı bir görsel karşılıyor arkadaşlar. Her yerde farklı farklı. Görüyor musunuz simgeleri? Çok enteresan. Bu da bizi farklı farklı. Hello. Farklı farklı simgeler karşılıyor. Biraz karanlık çıkıyor ama görüyor musunuz? Şu anda tapınağın tam içerisindeyiz arkadaşlar. Buranın biraz daha hikayesel tarafından da bahsetmek istiyorum sizlere. Burası arkadaşlar tapınak sadece dini değil, astronomik bir rehber aslında burası. Güneşin hizalanmasıyla buranın uzunluğunu ona göre ayarlamışlar arkadaşlar. Burası Angkor Wat'ın içerisi yani başka bölümleri arkadaşlar. Khmerler ise
Ay ve Venüs döngüsünü sembolize eden kabartmalar bırakmışlar buraların içerisine. Hepsi farklı farklı figürleri temsil ediyor. Farklı farklı simgeleri buraya koymuşlar. Gerçekten de tam detaylı anlamıyla gezmeye çalışıyorum burayı da. Sessiz ve yeraltı sırları falan da varmış arkadaşlar. Şimdi buranın ormanın içerisindeki derinliği belki de sesi duyuyorsunuzdur. Yani buradaki sessizlik bambaşka, sessiz bölgeler. Angkor Wat'ın arka kısmında, yani bu taraflarda çoğu kişinin bilmediği koridor bile varmış. İlginç bir koridor var arkadaşlar. Videomuz biraz daha karanlık çıkıyor ama gördüğünüzde buralarda zamanında insanlar yaşamışlar ve buralarda çok farklı hayatlar geçmiş arkadaşlar. Burası gerçekten çok büyük bir alan yani. 3 gün falan diyorlar da burası 3 günde bitecek bir yer değil arkadaşlar. Şu ormanın derin sessizliği ürkütüyor. Burada yerel halk şöyle bir şeye de inanıyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Burada Angkor Wat'ın bazı taşlarının kutsal olduğuna inanıyorlar arkadaşlar. Bu kutsal taşların eğer bir tanesine dokunursanız eğer o gece kötü rüyalar görmeye başlıyorsunuz. Öyle bir inançlara sahipler. Turistlere anlatmazlar belki ama yani ben bunu oradaki insanlarla konuştuğumda, birkaç tane rahiple konuştuğumda söylediler. Ben biraz daha fazla samimiyet kazandığım için bazı taşlar sessizce ağladığına inanıyorlar. Kederli bir sesi andırdığını söylüyorlar arkadaşlar. Burada geceleri rahipler ve ıssız yerlerde, turistlerin gitmediği bölgelerde Budist rahipler buralarda meditasyonlarını gerçekleştiriyorlar. Buradaki gördüğümüz bazı simgeler, bazı taşlar, bazı hayvan figürleri aslında gerçek bir hayvanı andırmıyor, yaşayan hayvanı andırmıyor. Bunlar bazıları aslında mitolojik hayvanlar arkadaşlar. Videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyip abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayın dostlarım. Yavaş yavaş artık çıkıyoruz. Çünkü karanlık çökmeye başladı. Ve burası karanlıkta, dediğim gibi ormanın içerisi. Ve karanlıkta burada kalmayı gerçekten istemem. Kütücü arkadaşlar, şu an bile buradaki sesleri duyuyorsunuzdur. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın dostlarım. Bugün de Angkor Wat'ı gezip buranın hikayesini keşfetmeye çalıştık. Yerel halkla birlikte konuştuk ve onlara burası hakkında ne bildiklerini sorduk. Gerçekten muazzam, etkileyici bir yer buralar. Çünkü Angkor Wat'ın sadece ana binasından itibaren değil, buradaki her yer farklı farklı tarihi kültürü anlatıyor. Burada bir şehir yatıyor. Burada bir kültür yatıyor. Burada bir inanç yatıyor arkadaşlar. Ve biz bu inancı, biz bu kültürü bu videoda gezmiş olduk. Dediğim gibi hala kanalımıza abone olup beğenmediyseniz videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz dostlarım. Hepinizi seviyorum.